Dilekciğim, ojelerin ne kadar güzel olmuş. Keseceğim kendimi ya. Vallahi kendini kesme. Gerçekten çok güzel olmuş. İlk defa görüyorum sen öyle. 5 yıldan beri ilk defa oje sürdüm ya. Sevgili dostlar, bugün size harika bir ekmek yapacağım. Kızım oje sürmüş. Beni şaşırttı. 4 bardak unum var dostlar. Şöyle 4 bardak unu koydum. Şimdi şöyle unumuzun ortasına güzel bir havuz açıyorum. Ne çok sert ne çok cıvık. Ele yapışmayan bir hamur yapacağız Allah izin verirse. Şöyle 1 bardak sütümüz var. 1 paket mayamız var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 2 tatlı kaşığı şekerimiz var. 1 tatlı kaşığı çörek otumuz var. Ve şöyle alıyorum. Yumurtamızın beyazıyla sarısını ayıracağız. Allah izin verirse şöyle güzelce ve şöyle koyayım. Bu kasemizi içine alıyorum ve kaldırıyorum. Şimdi hamur yoğurmaya başlayacağım. Eli bir yıkayıp geldiğimde. Bu malzemede üzüm, kuş üzüm ama siz kendi istediğiniz gibi üzümü kullanabilirsiniz. Evet. Ne yapıyorsun anne? Kızım elimi yıkamak zorundayım. Peki ben neredeyim? Sen nerede olursan ol, ben şimdi işimin başındayım. Yine delireceğim ben ya. Şimdi dostlar şöyle güzelce ortadan karıştırıyorum. Ilık süt dostlar. Soğuk dolaptan aldığım bir süt değil. Şimdi hamurumu bununla karacağım. Eğer ihtiyaç duyduğumda su ekleyeceğim tabii ki de. Yine ılık su. Size de göstereceğim tabii. Bakın dostlar şöyle ılık sudan biraz ilave ediyorum. Biraz değil, 1 bardak su ilave ettim. Şimdi şöyle birazcık tereyağı koydum dostlar, çok az. Ondan sonra ama biraz yoğurduktan sonra hamuru bakın. Şöyle bayağı bir yoğurduktan sonra koydum. Hemen koymadım. Sonra biraz daha yoğuracağım bununla. Yağını tamamen yiyene kadar yoğuracağım yani. Yağ ile özdeşleşecek. Evet. Çok güzel böyle dokusu çok güzel, ele yapışmayan çok güzel bir hamurumuz oldu. Yumuşacık kadife gibi. Şimdi bunu şöyle güzelce de şöyle bir saklama poşetimize koyacağım ve dinlenmeye bırakacağım. Şöyle de bağlayacağım. Tamam. Hamurumuz çok güzel mayalanmış. Şöyle ortadan ikiye ayırıyorum ve şu şekilde çok fazla üfelemeden şöyle bezelerimizi yapıyorum. Şöyle bırakayım şuraya. Şimdi de bunu açacağım. Şöyle azıcık bir un alacağım altına. Çok az. Açacağım tabii. Mayalanmış ha. Çok kısa sürede mayalandı. Şurada bir şey yapayım.
Açabilirsiniz. Böyle oklavayla da açabilirsiniz. Olabildiğince açacağız Allah izin verirse. Sevgili dostlar, oda sıcaklığında birazcık tereyağımız var. Şöyle herkes kendi yapsın lütfen. Şöyle iyice yayalım. Elinle yapsan daha iyi değil miydi? Ya elimi nerede yağ edeyim şimdi? Şöyle. Kaşık vereyim mi? Hayır, bu çanam daha güzel sürülür de ondan. Hmm. Oda sıcaklığında olunca çabuk sürülür. Peki efendim. Hiç değmeyen yeri kaldı mı? Yok. Üzüm atabilir. İsteyen böyle kuş üzümü atabilir. Evde ne varsa, Allah ne verdiyse dostlar. İlla şu olacak diye bir kuralımız yok. Önemli olan lezzetli bir ekmeğimizin olması. Çok çekilmemiş, tane çekilmiş. Bakın şöyle bir avuçta cevizimiz var. Kek yapmayı bilmiyorsan Ekmek mi yapıyorsun? ekmek yap. Doğru söyledin. Şimdi şöyle iyicene evet, şimdi bunu şöyle koyalım buraya. Açılınca görüşürüz. Ben Evet. ceviz doğramaya devam. Sen cevizini doğra, ben de şunu aynısını açacağım. İkincisini de açtım. Böyle güzelce üzümlerini serpiştiriyorum. İsteyen kayısı da koyabilir. Ne bileyim, kuru meyvelerin hepsinden konulabilir. Evinizde ne varsa, Allah ne verdiyse. Şimdi şöyle cevizlerimizi de serpiştir. Kek yapamıyorsan Ekmek yap. ekmek yap. Evet. Şimdi şöyle şunu getiriyorum. Şöyle koyuyorum. Ve bunu şöyle atıyorum üzerine. Ve sarmaya devam ediyorum ve şu uçlarını şu şekilde kavuşturuyorum. Allah bize yeni bir buzdolabı almayı nasip etsin hayırlısıyla. İnşallah. Çok ses çıkartıyor bizim buzdolabımız. Kızım yaşlanıyor ama. Yani biz yaşlanıyoruz da dolap yaşlanmıyor mu? O da yaşlanıyor. Şöyle iyice yapıştıralım ki dostlar, sonra başımıza iş açmasın. Altında şu şekilde güzelce yağlıyorum. Şimdi şuradan başlıyorum. Tam ortadan kesiyorum dostlar. Şimdi
şekilde. Hiç mi çekmemişsin? Dostlar böylece sarıp tepsimizin içine koyduk. Şimdi bunu mayalanmaya bırakıyoruz. Üstünü kapatacağım ve 40 yarım saat mayalanacak. Bakın şimdi ekmeğimizin üzerine şöyle yumurtanın sarısını gezdiriyoruz. Maşallah doldurdu tepsimizi. Yine söylüyorum, kek yapmasını bilmeyenler ekmek mi yapsın? evet. Şimdi dostlar bakalım ekmeğimiz nasıl olmuş. İyi kesebildin mi? Bilmem. Bakacağız. Oo. Bakın çok güzel olmuş dostlar. Çocuklarımız okula giderken koyabiliriz. Kızın işe giderken koyabilirsin. Kızım işe giderken koyabiliriz. Tam harika. Şu kış gününe besleyici ve güzel bir ekmeğimiz olmuş. Bakın. Hemen içi hamur olmayan, altı üstü tam kızarmış, mükemmel bir ekmeğimiz oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Sütlaç yiyeceğim. Ondan yiyecektim ama bir parça